Sevgili KYLC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Bu videomuzda kablosuz elektriğin nasıl iletileceği ve kablosuz elektriğin iletim prensipleriyle ilgili sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Ve Tesla'nın çılgın projesinden, yani dünyaya bedava elektriği hem de kablosuz şekilde ulaştırma projesinden bahsedeceğiz. Bakın burada hem öğrenci arkadaşlarımın hem yaşı küçük bu işlere ilgili arkadaşlarımın hem de büyük ama bu tür şeylere ilgi duyan, merak duyan arkadaşlarımın ilgisini çekecek küçük kablosuz elektrik aktarımı yapan bir devremiz var. Dilerseniz öncelikle sizlere bu devrenin nasıl çalıştığını ve kablosuz elektrik aktarımı olayının nasıl gerçekleştiğini göstereyim. Bakın burada hemen şu bobini ve buradaki devreyi besleyen bir güç kaynağımızdan gelen kablolarımız var. Artı ve eksi olmak üzere buradaki düzeneğimize bağlı. Karşısındaki bu bobinli düzenekte ise sadece bobin ve bir adet led var. Başka herhangi bir güç kaynağı söz konusu değil. Bakın hiçbir yerinde en ufak bir güç kaynağı veya besleme söz konusu değil arkadaşlar. Bu videoda herhangi bir kandırmaca söz konusu değil arkadaşlar. Bildiğimiz piyasadaki kablosuz şarj cihazlarının çalışma prensibini, temelini oluşturan düzeneyi anlatacağım size ve nasıl çalıştığını göstereceğim. Bakın dediğim gibi bu devreye bir besleme voltajı, bir elektrik güç kaynağımızdan geliyor. Şimdi güç kaynağımı açacağım. Güç kaynağımı açtım ve gördüğünüz gibi hemen buradaki led'im yanmaya başladı. Bakın uzaklaştırıyorum, sönüyor, yaklaştırıyorum, yanıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, neresinden yaklaştırırsanız yaklaştırın. Bakın led'im yanıyor. Bu devremizin çalışma prensibini birazdan anlatacağım. Kablosuz elektriğin öncelikle size nasıl aktarıldığını ve nasıl oluyor da herhangi bir bağlantı söz konusu olmadan elektrik buradan buraya taşınıp buradaki led'in veya bu başka bir şey de olabilir. Daha kuvvetli bir lamba, daha kuvvetli bir motor, başka herhangi bir şey veya bir pili şarj etmek üzere hazırlanmış bir düzenek de olabilir. Yani kablosuz olarak bu kısmı aktarıp burada herhangi bir pili de şarj edebilirsiniz. Bu işlemin nasıl gerçekleştiğini anlatacağım. Hatırlarsanız birkaç video önce dünyanın en basit invertörü nasıl yapılır diye bir videomuz vardı ve o videoda röleli bir invertör sistemi gerçekleştirmiştik. En basit haliyle. Ve o videoda sizlere trafoların çalışma prensibini anlatmıştım. O videoyu izlemeyen arkadaşlarım eğer öğrenmek istiyorlarsa lütfen videonun sağ kenarına koyacağım linke tıklayarak o videomuzu da izleyip hem invertörün nasıl yapılacağını hem de trafoların çalışma prensibini öğrenebilirler. Şimdi bazı arkadaşlarım bana kızıyor, videolar uzun oluyor, sıkıcı oluyor, biraz sıkılıyoruz diye, ama konunun temelini, özünü anlatabilmem için arkadaşlar maalesef videoları biraz uzun tutmak zorunda kalıyorum. Bazı videolarımı 2 bölüm halinde, kısa kısa videolar halinde hazırlamaya çalıştım ama birinci videoyu izleyen arkadaşlar ikinci videodan haberdar olamadılar. İkinci videoyu izleyenler ya bunun birincisi nerede diye yorumlar yazdılar. Bunun sebebi de takipçilerimin bildirimlerini açmamaları arkadaşlar. Lütfen sizden ricam bu vesileyle kanalıma abone olduktan sonra hemen abone ol ikonunun yanındaki zil işaretine tıklayarak tümü seçeneğini seçmeniz. Böylelikle yayınladığım tüm videolardan haberdar olacaksınız. Ama bu işlemi yapmadan önce telefonunuzun bildirim alma özelliğini de aktif etmeniz lazım. Yani öncelikle telefonunuzun bildirim alması için ayarlar kısmından bildirimleri aktif hale getirmelisiniz. Daha sonra da YouTube'dan tüm bildirimler seçeneğini aktif hale getirmeniz lazım ki yayınladığımız videolardan haberdar olasınız. Neyse, konuyu daha fazla dağıtmadan, daha fazla uzatmadan o videoda trafoları anlatmıştık. Trafolarda bir çekirdeğin üzerine sarılı en az 2 bobinden oluştuğunu ve aslında trafoların bir düşürücü ya da yükseltici gibi değil, bir üretici gibi çalıştığını söylemiştik. Birinci bobine elektrik enerjisi verdiğinizde ikinci bobin üzerinde bir elektrik
üretiliyor ve siz bu üretilen elektriğin miktarını da sarımlarla ayarlayarak isterseniz düşürüp isterseniz yükseltebiliyordunuz. İşte burada da biz birinci bobin üzerinde vereceğimiz elektrik akımıyla oluşan manyetik alan sayesinde ikinci bobinin burada oluşturulan ve devamlı aktif halde kalan, yani bir sönümlenip bir açılan, bir sönümlenip bir açılan manyetik alan içerisinde elektrik akımı üretmesine ve bu üretilen elektrik akımıyla da dediğim gibi herhangi bir led, motor, başka bir lamba veya bir pilin şarj edilebilmesi için gerekli olan elektriği üretmiş oluyoruz. Burada önemli olan nokta bir manyetik alanın iletileceği ortamın manyetik alanın iletilmesi için uygun bir ortam olması, yani çekirdek görevi görecek bir ortam olması ki kablosuz elektriğin iletiminde bu ortam havadır arkadaşlar. Havayı burada bir nüve gibi kullanıp birinci bobinin üzerinde oluşan hareketli manyetik alan sayesinde ikinci bobin üzerinde elektrik üretmiş oluyoruz. Bu iki bobin arasında hava yerine iletken bir metal parçası olsaydı ve bu metal parçayı bu iki bobin arasında manyetik alanın oluşmasını engelleyecek şekilde, yani manyetik alanın diğer bobine ulaşamadan metalin kendi üzerinde indüklenmesini sağlayacak şekilde yerleştirirseniz gördüğünüz gibi diğer bobin uçlarında elektrik akımı oluşturamazsınız arkadaşlar. Ama eğer siz buradaki metali biraz önce yerleştirdiğimiz gibi metalin manyetik alanın indüklenmesini önleyecek şekilde değil de kuvvetlendirecek şekilde yerleştirirseniz, aynen birazdan yapacağım gibi bu şekilde yerleştirecek olursanız, birazdan yapacağım gibi hemen bakın şu anda lambam yanıyor ve metal parçayı geçiriyorum içinden, gördüğünüz gibi. Bırakın lambanın sönmesini, manyetik alanın daha rahat yayılmasını sağladığı için lambanın parlaklığı bir miktar daha artıyor arkadaşlar. Hatta bunu bir kez daha gözlemleyelim. Bakın şimdi yaktım ve gördüğünüz gibi metal parçayı geçirdiğimde lambanın parlaklığı az bir miktarda olsa artıyor, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çünkü manyetik alan metal parçanın üzerinde daha rahat bir şekilde ilerleyebiliyor. İşte biz de kablosuz elektriği bu şekilde iletirken aslında havayı bir nüve gibi, bir çekirdek gibi kullanıp manyetik alanı hava üzerinde karşı bobine ulaşmasını sağlıyoruz. İşte Tesla'nın da çılgın projesi, yani dünyaya elektriği hem bedava ulaştırma hem de kablosuz olarak ulaştırma projesi de bu temeller üzerine dayanıyordu. Tesla şunu düşündü: eğer ben bir bobin üzerinde manyetik alan üretip bu manyetik alanı hava veya herhangi bir başka nüve üzerinden, bir çekirdek üzerinden başka bir yere taşıyabiliyor ve taşıdığım yerde tekrar elektrik enerjisi üretebiliyorsam, bu arada kullandığım nüveyi manyetik alanı kesinlikle sönümlendirmeyecek, azalmasına sebep olmayacak, sıfır azalmayla başka bir yere taşıyabilecek bir nüve kullanırsam elektriği kablosuz olarak istediğim yere taşıyabilirim düşüncesi üzerinden yola çıkmıştı ve Tesla bunun üzerine vericisi ve alıcısı arasında atmosferdeki iyonosfer tabakasını kullanmaya karar verdi. Tesla manyetik alanı yüksek kulelerde ürettikten sonra atmosferin iyonosfer tabakasına taşıyacak. İyonosfer tabakasında dünyanın neresi olursa olsun istediği yere sıfır tüketimle bu manyetik alanı taşıyacak ve yine dünyanın istenilen herhangi bir bölgesinde bu manyetik alandan elektrik üretmek için alıcı olarak kullanacağı başka bir kulede elektriğini üretip insanlara elektriği taşıma maliyeti olmadığı için bedava ulaştıracağını iddia ediyordu. Fakat Tesla'nın böyle bir şey gerçekleştirmeye maalesef ömrü yetmedi ve bu projesi her zaman hayalleri süsleyen ve umarız ileride gerçekleşir diye düşündüğümüz bir proje olarak kaldı. Ama arkadaşlar bu noktada sizlere şunu söylemek istiyorum. Kablosuz elektrik
zaten günümüzde çok uzak mesafelere taşınıyor. Ama bu taşıdığımız elektriğin gücü çok çok düşük. Mesela telefonlarımız bu prensiple çalışıyor. Radyolarımız bu prensiple çalışıyor. Televizyonlarımız, uydu alıcılarımız bu prensiple çalışıyor. Radyo dalgalarını bir yerden bir yere, bu mesafeler çok uzak dahi olsa, gönderip karşıda bu radyo dalgalarını elektriksel sinyallere çevirip bir veri haline dönüştürebiliyoruz. İstersek görüntü, istersek data, istersek ses olarak karşı tarafta alabiliyoruz. Ama bu elektriğin miktarı çok çok düşük olduğu için herhangi bir cihazı çalıştırmaya maalesef bunların gücü yetmiyor. Biz daha kuvvetli bir elektriği, yani bir lambayı yakacak, bir motoru çalıştıracak ya da bir evin tüm elektrik ihtiyacını, bir fabrikanın tüm elektrik ihtiyacını karşılayacak derecede alıcılar, vericiler yapsak dahi bunun maliyeti çok yüksek olacağı için üretilmesi ve yapılması tamamen ütopik bir şey gibi geliyor. Nedenini soracak olursanız arkadaşlar, kablosuz vericiler manyetik alanı ürettikten sonra her yana yayılacak şekilde yapılırlar. Yani siz biraz önce gösterdiğim şekilde, bakın şimdi açıyorum vericimi. Lambam yanıyor gördüğünüz gibi. Lambayı ben buradan da yaklaştırsam yanıyor. Buradan da yaklaştırsam yanıyor gördüğünüz gibi. Nereden yaklaştırırsam yaklaştırdım yanıyor. Bu da demek oluyor ki bizim kablosuz vericimiz elektriği her yana yayacak şekilde çalışıyor. Bu da aslında bunun çok da verimli olmadığı anlamına geliyor. Çünkü diğer taraflara yayılan manyetik alan için harcanan enerji boşa gitmiş oluyor. Yönlendirilmiş bir taşıma söz konusu değil. Her yöne doğru bir taşıma söz konusu bu durumda. Kablosuz elektriğin taşınması günümüzde ancak ve ancak yakın mesafelerde çok verimli olarak çalışıyor ve günümüzde de kullanılıyor. Bakın burada benim kolumdaki saatimi kablosuz olarak şarj edebilen bir kablosuz şarj ünitesi var. Gördüğünüz gibi bu şarj ünitesinin üzerinde en ufak bir metal iletken veya bir temas noktası, bir konnektör gibi bir şey yok. Ben USB portunu getirip hemen buradaki fişime bir USB adaptör taktıktan sonra gördüğünüz gibi kablosuz şarj ünitemi hazır hale getiriyorum. Daha sonra saatimi çıkarıyorum ve herhangi bir kablo bağlantısı, herhangi bir konnektör bağlantısı yapmadan kablosuz şarj üniteme taktığımda gördüğünüz gibi şu anda şarjı %100 olduğu için hemen bize uyarı verdi. Dedi ki ben zaten %100 şarjlı pozisyondayım. Onun için şarj etmiyorum dedi. Gördüğünüz gibi bu şekilde kablosuz elektriğin iletim prensipleriyle çalışan cihazlar yakın mesafelerde bu şekilde çok verimli ve hayatımızı kolaylaştıracak malzemeler. Bakın bir başkası da cep telefonumun kablosuz şarj ünitesi. Gördüğünüz gibi gayet güzel, gayet kibar bir yapısı var. USB kablosunu buradan takıyorsunuz. Bir USB adaptörle fişe takıyorsunuz. Cep telefonunuzu getirip üzerine koyduğunuzda cep telefonunuz şarj olmaya başlıyor. Ben bu videoyu cep telefonumla çektiğim için bunu size gösteremiyorum arkadaşlar. Ama kablosuz elektrik günümüzde bu tür nesnelerde aşırı derecede hayatımızı kolaylaştıracak şekilde kullanıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, kablosuz elektriğin nasıl iletildiğini ve prensiplerini sizlere anlatmaya çalıştım. Şimdi dilerseniz hemen buradaki kablosuz alıcı verici ünitemizin nasıl çalıştığını ve devresi hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Merak eden arkadaşlarımız olabilir diye. Bakın burada 0.50'lik telden 20 tur sarılmış bir bobin var ve bu bobini bu meyve suyu teneke kutularına sardım. Gördüğünüz gibi çapı bununla aynı. Silikon olduğu için şimdi girmiyor içine ama bunun üzerine sarılmış 20 turdan sarılmış bir bobin ve bu bobinin üzerine bir adet led lehimledik. LED'in bağlantı yönü önemli değil çünkü burada AC bir voltaj üretiliyor. Yani yön değiştiren bir voltaj oluşturuluyor. LED sadece kendi yönü için uygun olan voltajı bu üretilen AC gerilimden alıyor arkadaşlar. Birinci kısımda yani verici kısmındaysa 2 çarpı 15 tur olmak üzere hemen şu
elektriksel bağlantısını bir çıkarayım. Yine 0.50'lik telden bir bobinimiz var arkadaşlar. Yine aynı bu metal teneke kutu üzerine 15 tur sarıyorsunuz. 15 tur sonra bir uç çıkarıyorsunuz. Bir 15 tur daha sarıyorsunuz. Ve 3 uçlu, gördüğünüz gibi birinci uç, ikinci uç ve üçüncü uç olmak üzere 3 uçlu bir bobininiz olmuş oluyor. Bu uç tam ortadan çıkarıldığı için aynen geliyor, tekrar dönüp diğer 15 turu sarmak üzere devreye giriyor arkadaşlar. Yani bobinin içerisine giriyor. Burada 4 tane olduğuna bakmayın. 2 bobin yok yani burada. 15 tur bir uç çıkarıyorsunuz. Bir 15 tur daha sarıp bir uç daha çıkarıyorsunuz. Ve bu 3 uçlu bobini de aynen şimdi çizeceğim şekliyle transistörümüze bağlıyorsunuz. Hemen çizelim ve sizlere devrenin nasıl çalıştığını anlatalım. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle birinci bobinimizi çiziyorum. Bu birinci bobinimiz olsun. Burada da bir adet ledimiz olsun. Buradaki bobinimiz 0.50'lik bakır telden 20 tur. 0.50 milimetre. Evet, bu alıcı kısmımız arkadaşlar. Ben bu devre için bahsediyorum. Burada tel kalınlığını, tel sarım sayısını ve sürücü devrenizi kuvvetlendirerek, artırarak veya değişik varyasyonlar deneyerek iletim mesafesini artırıp eksiltebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Daha kuvvetli bir şey yapmak istiyorsanız muhtemelen tel sarım sayısını artırmanız ve teli kalınlaştırmanız gerekecek. Buna bağlı olarak da besleme voltajını ve besleme gücünü de artırmanız gerekecek. Verici kısmındaki bobinimiz ise biraz önce bahsettiğim gibi 15 tur sarıyorsunuz. Ortadan bir tel çıkarıyorsunuz arkadaşlar. 3 uçlu bir bobin yapıyorsunuz. 15 tur. 15 tur. Yine 0.50 milimetrelik telden. Bu devre için yine bahsediyorum sevgili arkadaşlar. Bakın, artı voltajımız geliyor. Bobinin direkt ucuna giriyor. Hemen buraya bir pil sembolü çizelim. Artı 9 voltluk bir besleme ile besliyoruz arkadaşlar. Burayı 9 voltluk bir güç kaynağından voltaj uyguluyoruz buraya. Artı voltajımız geldi. Bobinin orta ucuna girdi. Eksi ucumuzsa hemen şuradaki bobine bağlı olan BDX 53 Darlington transistörümüze giriyor arkadaşlar. Bakın, emiteri bizim 9 voltluk pilimizin eksi kısmına geliyor. Kolektörü de bobinimizin ucundan transistörümüze bağlanıyor. Daha doğrusu transistörümüzün kolektörü bobinimizin ucuna bağlanıyor. Transistörümüzün base kısmında 22K'lık bir direnç var. Ve bu 22K'lık direnç de gelip hemen diğer bobinimizin, yani bobinimizin diğer ucuna bağlanıyor. Bu şekilde verici devremizde yapılıyor arkadaşlar. Şimdi çalışma prensibini anlatmaya gelecek olursak bakın, artı gerilim bobinin ucuna geliyor ve bu bobin üzerinden geçip transistörümüzün kolektörüne giriyor. Fakat transistörümüzün base'inden başlangıç aşaması için herhangi bir voltaj gelmediğini düşünürsek bu kısım yalıtımda, yani artı gerilim bobin üzerinden geçip eksiye ulaşamıyor ve bu sayede buradaki bobin üzerinde herhangi bir manyetik alan falan oluşmuyor sevgili arkadaşlar. Fakat yine artı gerilim buradaki bobin üzerinden geçerek 22K'lık direnç üzerinden transistörün base'ine uygulandığı için çok düşük akımlı olarak, bu bobin üzerinden çok düşük akımlı olarak bir elektrik akımı geçiyor. Transistör iletime geçirilmiş oluyor. Yani transistör iletime geçtiği için buradan daha büyük bir elektrik akımı transistör iletime geçtiği için eksiye doğru akmaya başlıyor ve bu bobin üzerinde bir manyetik alan oluşuyor arkadaşlar. Bu oluşan manyetik alan diğer bobin üzerinde ters etkili bir manyetik alan oluşturuyor ve bu oluşan ters etkili manyetik alan transistörümüzün yalıtıma gitmesine sebep olup transistörü tekrar kapatıyor. Yani devreyi tekrar açıyor. Açınca
buradaki bobin üzerinden tekrar elektrik akımı akmıyor ve manyetik alan sönümlenmiş oluyor. Manyetik alan sönümlendikten sonra yine elektrik akımı artıdan eksiye doğru bu bobin üzerinden tekrar akıyor. Transistör tekrar iletime geçiyor. Artıdan eksiye doğru büyük bir elektrik akımı akmış oluyor. Bu bobin üzerinde tekrar büyük bir manyetik alan oluşuyor. Bu oluşan manyetik alan buradaki bobin üzerinde ters etki yapıp transistörü tekrar yalıtıma götürüyor. Yani buradaki devre kendi kendine bir kısır döngü içerisinde bir açılıyor bir kapanıyor. Bir açılıyor bir kapanıyor. Bu sayede devamlı parlayan ve sönümlenen bir manyetik alan oluşuyor. Bu oluşan manyetik alanın içerisine tıpkı invertör yapımında anlattığımız trafoların nasıl çalıştığında anlattığımızdaki gibi bu manyetik alanın içerisine giren diğer bobinin üzerinde bir elektrik akımı oluşmaya başlıyor ve bu elektrik akımıyla da yüklerimizi çalıştırıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, bugünkü videonun da sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir içerik, faydalı bir video olmuştur. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyan ve merak olan arkadaşlarım varsa lütfen kanalımı takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutmasın. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.